Sevgili dostlar, eğer Blackjack oynarken size dağıtılan kartlarınızla verebileceğiniz kararlar konusunda tereddütleriniz varsa bu video sizin içindir. Blackjack oyununda kazanmak için olmazsa olmaz ve mutlak ilk şart bu oyunun basic stratejisini yani temel stratejisini bilmektir. Eğer bu temel stratejiyi yalayıp yutma derecesinde bilmez veya ezberlemezseniz bu oyunda hiç ama hiçbir kazanma ihtimaliniz olmayacaktır. Tamam, Blackjack oyununda kazanmanız için sadece bu temel stratejiyi bilmeniz yeterli değildir. Ama bu temel stratejiyi bilmiyorsanız da hiçbir kazanma ihtimaliniz kalmaz. Sevgili dostlar, cebinizin mühendisi olarak bu videoda size Blackjack oyununun temel stratejisi nedir ve kimden çıkmıştır ve neden bütün Blackjack temel stratejileri aynı değildir bunları anlatacağım. Farz edelim bir Blackjack masasında oynuyorsunuz ve size dağıtılan bir el ile ilgili ne yapmaya karar vereceğinizden emin olamadınız ve içinizdeki sesi veya mantığınızı dinlediniz. İşte kazinolar, Blackjack oyununda işlerindeki sesi veya mantığını kullanarak karar veren oyunculardan ciddi para kazanırlar. Çünkü bu kararlar her zaman matematiksel olarak doğru değildir. Bazen böyle durumlarda ne yapmanızın uygun olacağını masadaki diğer oyunculara sorarsınız. Hatta krupiye veya yakınınızdaki kazino görevlilerine de sorabilirsiniz. Sorduğunuz hemen hemen herkesin bir fikri vardır ama verdikleri cevaplar maalesef her zaman da doğru değildir. Halbuki Blackjack oyununda her zaman ama her zaman o oyunun doğru temel stratejisini bilmez ve uygulamazsanız hiçbir kazanma ihtimaliniz olmayacaktır. Yeri gelmişken şunu da önemli belirtmeliyim. Blackjack temel stratejisini size dağıtılan her elde %100 doğru uygulamalısınız. Yani bu stratejinin bir kısmına uyup bir kısmına uymamak sizin değil sadece kazinonun yararınadır. Bakın bu lafı uzatmayayım ve şöyle bir örnekle anlatmaya çalışayım. Yarı hamilelik olmaz değil mi? Yani bir kadın ya hamiledir ya da değildir. Yani bunun arası yoktur değil mi sevgili dostlar? İşte Blackjack temel stratejisi de aynı mantık ile tam olarak uygulanmalıdır. Bizim temel derken ben temelleri çok severim. Sakın yanlış anlamayın sevgili dostlar. Temel Amerika'ya gidiyor, Las Vegas'a. Geziyor, yemeğini yiyor, akşam kazinoya gidiyor. Fakat o arada sağda solda da şeyi görüyor, İngilizcesi var Temel'in. Kumarı bırakma hatları var. 1900 gamble, yani 1900 kumar yazıyor. Görüyor onları, altında da yazıyor ya, kumar probleminiz varsa bizi arayın diye. Neyse gidip oturuyor bir blackjack masasına. Biraz oynuyor. Ondan sonra eline bir çetrefilli el geliyor. Bir yedili bir dokuzlu. Yani 16 en kötü el. Kurpiyenin açık kağıdı da 10'lu. Biraz düşünüyor, çıkarıyor telefonunu, çeviriyor numarayı. Karşı taraf diyor ki buyurun nasıl bir kumar probleminiz var? Sizin için ne yapabilirim diyor. Temel de diyor ki benim elimde bir yedili bir dokuzlu var. Kurpiyenin açık kağıdı da 10'lu. Bu durumda ben ne yapmalıyım? Şaka bir yana sevgili dostlar. Temel gibi 1900 gamble'ı aramanıza lüzum yok. İşte strateji tabloları bunun için var. Bunları düşünmenize gerek kalmayacak. Strateji tablosunu öğrenince bunlara cevap verebileceksiniz. Konumuza devam edelim. Ne demiştik? Size bir el dağıtıldı ve ne yapacağınıza karar veremediniz ve yardım istediniz. Muhtemelen bu soruya oyunculardan veya kazino görevlilerden birisi kitaba göre oynarsanız şöyle yapmanız gerekir diye cevap verebilir. Kitaba göre. Hangi kitaba göre ya? Bunun bir kitabı mı varmış? Kazinolar kitap mı basmış diye düşünebilirsiniz. Sevgili dostlar, evet. Konu Blackjack olduğunda bu kitap lafını çok yerde duyacaksınızdır. Evet, kitap vardır. Daha doğrusu kitabın hikayesi şöyledir. Kitap 1966 yılında Edward Thorp tarafından ortaya konulmuş Black stratejisi kılavuzunun lakabıdır. Edward Thorp şimdilerde 90'lı yaşlarda olan bir matematik profesörüdür ve Blackjack'e olan ilgisi nedeniyle boş vakitlerinde oyunun matematiğini baz alarak Blackjack oyunu için bir temel strateji yaratmıştır. Bu temel stratejiyi oluşturmak için bir IBM 704 mainframe bilgisayar kullanmıştır. Bu 1954 imalatı bilgisayarı gözünüzde büyütmeyin sevgili dostlar. Ben de bir IBM bilgisayarla 70'li yılların ilk yarısında ODTÜ'de tanışmıştım. Zaten o zaman IBM bilgisayarlardan Türkiye'de sadece 3 tane vardı. Karayolları Genel Müdürlüğü, İTÜ ve ODTÜ'de.
Bizim IBM bilgisayarın ekranı yok sevgili dostlar. Klavyesi de yok. Hard diski de yok. Elektrik kesildiğinde her şey gider ve tekrar hizmete alınması saatler bazen de günler sürerdi. Koca bir binada yaşardı ve aksesuarlarıyla ağırlığının 20 tonu geçtiği söylenirdi. Klavyesi olmadığı için biz programımızı punch card denilen dikdörtgen şeklindeki kartlara büyük bir daktiloya benzer makinalarda kartları delerek hazırlayarak verirdik. İşte Edward Thorp bu bahsettiğim bilgisayardan bile daha az gelişmiş bir IBM bilgisayarda Blackjack temel stratejisini Fortran programlama diliyle matematiksel hesaplamaların da Kelly Criterion'ı baz alarak ve sayısız bilgisayar simülasyonu yaparak ve sonuçları test ederek 1966 yılında oluşmuştur. Bulgularını ise bir kitap olarak bastırmıştır. Kitabın adı da Beat the Dealer, yani krupiyeyi yen. İşte bütün camia bu kitaba The Book, yani kitap ismini veriyor. Ve hala kitaba göre oynuyorsun veya kitaba göre bu eli şöyle oynamalısın sözlerinde bahsi geçen kitap bu kitaptır. Siz de sevgili dostlar daima ve muhakkak kitaba göre oynayın. Bu arada Edward Thorp'u kazinolar kesmemiş, öyle olunca da en büyük kazino olan hisse senetleri piyasasına yönelmiştir ve yatırımcılarına ortalama yıllık %20 getiri sağlayan bir şirketi vardır ve mal varlığı milyar dolar mertebesindedir. Kitaba göre, yani Blackjack strateji tablosunu kullanırken bu tablonun matematik bilimiyle hazırlandığını ve milyonlarca bilgisayar simülasyonu ile doğrulanmış olduğunu, oyuncunun ilk iki kartı ile krupiyenin açık kartını göz önüne alarak verilecek kararları belirlediğini ve uzun vadede beklenen sonuca ulaşılacağını unutmayın. Yani siz bu strateji tablosunu uygularsanız uzun vadede kazinonun kasa avantajını %-0,50'ye yani %yarıma indireceksiniz. Bundan şüpheniz olmasın. Yine unutmayın, oynadığınız masanın kurallarına göre bu strateji tablosu ufak tefek değişiklikler gösterir ve ben bunların hepsini size anlatacağım. Tekrar kitaba dönelim sevgili dostlar. İyi haber şu. Bu kitap denen şey bir özet olarak hazırlandığında sadece tek bir sayfa olan bir strateji tablosudur. Ben size bu strateji tablosunu bu videonun ekinde vereceğim. Böylece küçükçe print edip kazinolara gittiğinizde yanınızda taşıyabileceksiniz. Ama Blackjack oynayacaksanız da bu tabloyu ezberleyip beyninizde taşımanız en kullanışlı yol olacaktır. Eğer oturup birkaç saatinizi verirseniz zaten ezberlemeniz de işten bile değildir. Ha gene tabloyu yanınızda taşırsınız ve kafanız karıştığında tabloya bakabilirsiniz. Ama emin olun kısa bir süre sonra bu tabloya bakma ihtiyacınız da kalmayacaktır. Peki bu tablo nedir derseniz açıklayayım. Blackjack temel stratejisi size krupiyenin tüm açık kartları karşısında elinize gelebilecek tüm ilk iki kart kombinasyonları ile nasıl oynamanız gerektiğini gösterir. Örneğin elinizdeki kartları ve krupiyenin açık kartına bakarak kart almadan stand deyip bekleyecek misiniz? Yoksa bahsi iki misline çıkarmak için double down deyip tek kart mı isteyeceksiniz? Yoksa elinizdeki iki kartı bölüp oyuna iki ayrı el olarak mı devam edeceksiniz? Yoksa eğer oynadığınız kazinonun kuralları arasında mevcutsa surrender deyip teslim olup koyduğunuz bahis bedelinin yarısını alıp oyundan çıkacak mısınız sorularının tüm matematiksel ve istatistiksel en doğru cevaplarını içerir. Bu tabloya neden ihtiyacım var ki? Ben zaten kararlarımı kendi düşünce ve hislerime göre veriyorum derseniz, size diyebilirim ki böyle bir düşünce tarzıyla ortalama bir blackjack oyuncusuysanız, oyunu %1, %2 bir dezavantaj ile oynuyor olursunuz. Halbuki temel stratejiyi birebir uygularsanız bu dezavantajı eksi %0,50 yani %yarıma düşürürsünüz. Bu ne demektir biliyor musunuz? Örneğin bu stratejiyi uygulamayan bir oyuncu saatte 800 lira kaybediyorsa uygulayan 200 lira kaybeder demektir. Bakın burası çok önemli, onun için tekrar ediyorum. Bu temel strateji tablo size tavsiyeler değildir. Yani bazen bu tabloya uyup bazen de bu tablonun aksi olan kendi kararlarınızı verirseniz asla doğru bir şey yapmış olmazsınız. Bu tablonun kararları bazen bir elde daha fazla kazanmanızı sağlarken bazı ellerde ise daha az kaybetmenizi sağlar. Peki daha kolay anlaşılabilmesi için bir örnek vereyim. Diyelim ki oynuyorsunuz ve elinizde hard 16 var. Yani ya 7 ve 9 ya da 6 ve 10 değerinde 2 kart. Krupiyenin açık kartı da 9'lu veya 10'lu veya bir as. Bu durumda çoğu oyuncu yanma ihtimalim yüksek diyerek ilave kart istemez ve elinde 16 sayıyla oyuna girer. Doğrudur. Gerçek ilave kart istediğiniz takdirde büyük bir ihtimalle yanacağınızdır.
Ama diğer taraftan da matematik ve istatistik der ki, elinizdeki 16 ile ilave kart istediğiniz durumlarda kart istemeden beklemeniz seçeneğine oranla uzun vadede daha az para kaybedeceksiniz. Eğer internette Blackjack temel stratejisi diye bir arama yaparsanız önünüze birçok farklı temel strateji tablosu çıkacaktır. Bu değişik uzmanların konuyu farklı yorumladıklarından değildir sevgili dostlar. Temel strateji konusunda ta 1960'lardan beri tüm Blackjack uzmanları tam bir birlik içerisindedirler. Yani farklı uzmanların farklı Blackjack temel stratejileri yoktur. Farklar neden vardır biliyor musunuz? Farkları yaratan şey hemen hemen her değişik Blackjack kuralının bu oyunun temel stratejisinde bazı değişiklikler yapılmasını gerektirdiğindendir. Neler olabilir bu değişik kurallar derseniz size hemen bazılarını sayayım. Mesela Croupier Soft 17'de duruyor mu yoksa kart çekmeye devam mı ediyor sorusunun cevabı temel stratejide bazı değişiklikler yapılmasını gerektirir. Aynı şekilde çok az etkisi olsa da oynanan deste sayısı, oyuncuların kartlarını böldükten sonra tüm ilk iki kartlarıyla bahsi iki misline çıkarmalarına müsaade edilip edilmediği, oyun kurallarında surrender yani teslim olma seçeneğinin olup olmadığı gibi değişik blackjack kuralları bu oyunun temel strateji tablosunu değiştiren faktörlerdir. Fakat iyi haber şudur sevgili dostlar. Siz bana oynadığınız oyunun kurallarını gönderirseniz ben sizlere her değişik kurala uygun temel stratejilerini gönderirim. Biraz evvel ne dedim? Croupier'in açık kartı ile oyuncunun ilk iki kartı dedim değil mi? İşte bu Blackjack temel stratejisinin temel aldığı bilgilerdir. Bakın, oyuncunun ilk iki kartı dedim değil mi? İlk iki kartı. Peki, elinde 2 değil 3 kart olduğunda oyuncu nasıl karar verecek? İşte burada da composition based basic strateji. Yani oyuncunun elinin kompozisyonuna bağlı temel strateji tanımı devreye giriyor. Bu aslında temel stratejinin biraz daha gelişmiş versiyonudur. İçerisinde hem temel stratejiyi barındırır hem de örneğin elinizdeki 3 kart ile ne karar vermelisiniz de kapsar. Hemen bir örnek vereyim. Az evvel 9, 10 ve as karşısında oyuncunun ilk iki kartı hard 16 ise kart çekmeli demiştim. Yani oyuncunun elinde 7 ve 9 veya 6 ve 10 varsa kart çekmeli demiştim değil mi? Peki oyuncunun elinde 2 değil 3 kartın toplamı 16 ise oyuncu ne yapmalı? İşte bunun cevabını da kompozisyona dayalı temel strateji veriyor. Elindeki ilk 2 kartın toplamı hard 16 ise ilave kart iste. Elinde 2'den fazla sayıdaki kartların toplamı 16 ise de kart isteme. O elinle oyuna gir diyor. Evet sevgili dostlar, Blackjack konusunda ne kadar konuşsam konuyu bitiremeyiz. Çünkü anlatacak çok şey var. Onun için bu konuyu burada kapatıyorum. Şimdi size yakın coğrafyamızdaki kurallara uygun olarak hazırladığım bir Blackjack temel stratejisinin bağlantısını ekle veriyorum. Ama bir sonraki videomda size bu tabloyu birebir anlatacağım, açıklayacağım ve örnekler vereceğim. Ve de nasıl kolayca ezberleyeceğinizi de anlatacağım. Bence kaçırmayın. Hatta bu videomu beğenir ve YouTube kanalıma abone olur ve bildirimleri de tümü olarak işaretlerseniz hem beni mutlu edersiniz hem de gelecek videolarımdan yayınlandıkları anda haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim efendim. Saygılarımla. Cebinizin mühendisi.